kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte el açmasını asla aratmayan ve inanın ki el açmasından daha güzel diyebileceğim hazır yufkadan börek tarifi hazırlayacağız. Böyle kat kat çıtır çıtır bir börek tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Dilerseniz hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, öncelikle 3 tane yufkamı alacağım ve masamın üzerine sereceğim. Böyle kızarmış tarafı iç tarafına gelsin yufkalarımızın. Hemen 2 tane yufkamı alıyorum. Burada eritmiş olduğum 125 gram margarinim var. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve sıvı yağ ile margarinimi karıştıracağım. Tamam, yeterli. Hemen böyle yufkamın üzerine ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Fırça yardımıyla dağıtıyorum. Hemen üzerine ikinci yufkamı da alıyorum. Ve yine yağımdan ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım sonra. Tamam, her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Şimdi üzerine üçüncü yufkamı da alıyorum. Ve yine yağımdan ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım sonra. Evet, üçüncü yufkamın da her tarafına gelecek şekilde yağımı dağıttım. Şimdi böyle bir çaydanlık kapağımla şu şekilde şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle iyice çaydanlık kapağınızı bastırın ki yufkalarımızın üçü aynı anda kopsun. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi kesmiş olduğum yufkalarımın içine bir taraflı peynir ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim. Sizler dilerseniz patatesli de yapabilirsiniz. Patatesli de çok güzel oluyor.
Tamam, peynirimi de ilave ettim. Şimdi böreğimizin şeklini verelim. Bu şekilde böreğimizin şeklini veriyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen bunu da belirteyim. Ben 3 tane yufkayı üst üste katıp da yaptım böreğimi. Sizler dilerseniz 4 tane yufkayla da yapabilirsiniz. Benim yufkam 6 tane olduğu için ben üçerli yapmak istedim. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen son 2 tane kaldı. Onu da hazırlayıp bitiriyorum. Evet, diğer 3 tane yufkamı da sizlere gösterdiğim gibi bu şekilde hazırlayıp bitireceğim. Bu yufkamızı da atmıyoruz arkadaşlar. Ben bunu börek yapıyorum. Sos hazırlayıp inanın o da çok güzel oluyor. Eğer vaktim olursa sizlerle de paylaşacağım. Bu parça yufkalarımı nasıl değerlendirdiğimi. Hemen böyle kabımın içine alıyorum. Diğer böreğimi hazırlayacağım. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu 2 tepsi böreğim çıktı. Şimdi 2 tane yumurta sarımı karıştırıyorum ve bütün böreklerimin üzerine eşit bir şekilde ilave edeceğim. Evet, ikinci tepsideki böreğimin de yumurtasını ilave ettim. Son 2 tane kaldı. Şimdi susamımızı ilave edelim. Hemen bunu da belirteyim. Yarım çay bardağı susam kullanıyorum. Hemen diğer tepsideki böreğime de susamımı ilave edip sonra sonlandıracağım. Evet, susamımı da ilave ettim. Şimdi fırınıma alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra böreğimi katıp pişireceğim. Altı üstü kızarana kadar. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, böreğim pişti. Hemen şöyle göstereyim. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Böyle bir tanesini alıp altını da üstünü de göstermek istiyorum. Eşit bir şekilde kızardı. Yani bakar mısınız şu çıtırtının sesine? Kesinlikle bu saatten sonra asla el açması börek tarifi hazırlamayacaksınız. Çünkü bu börek tarifi favori börek tarifiniz olacak. Hem yapılışı çok kolay ve uğraştırmayan bir börek tarifi. Kesinlikle bu tarifi kaydedin ve her zaman kurtarıcı bir börek tarifiniz olacak. Bakar mısınız? Pul pul dökülen çıtır çıtır bir börek tarifi oldu. Kat kat. İçini de göstereyim. Evet, umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum.
Bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Hemen videomu sonlandırmadan önce sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz ve sizler sayesinde kanalım çok güzel yerlere gelir. Yine beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.